Bileşke vektör. Bileşke vektör vektörlerin toplumu anlamına gelir. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken şey vektörlerin yönlerini dikkate alarak ve buna göre toplama işlemleri yapmak. Örnekleri gördüğümüzde daha da anlaşılır şekilde olacağını düşünüyorum. Bileşke vektörün sembolünün R olduğunu biliyoruz ve tabii ki vektör olduğu için de bir tane vektör işaretimiz mevcut. Ve bu vektörümüzün örneklerini yapalım. Bileşke vektörünü bulmak için iki tane yöntem var. Birinci yöntemden başlayacak olursak, uç uca ekleme yöntemi. Uç uca ekleme yönteminde iki tane vektörümüz olduğunu düşünün. Bu vektörümüzün ismi A vektörü olsun. Bu vektörümüzün ismi B vektörü olsun. Ben bu iki vektörümü toplamak istiyorsam ne yapıyorum? Bu vektörlerimi aslında taşıyorum. O da şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu benim 6 birimlik bir vektörüm. Bu da benim 1, 2, 3, 4 birimlik bir vektörüm. Oluşan yeni durum ki oluşan yeni durumu bu şekilde gösterebiliyorum. Bu ikisinin üstünden geçtiğimde bu toplam oluşan vektör. Yani o da şu şekilde gösteriliyor. Bu yeni vektörüme de ben R bileşke vektörü diyorum. Yani bunu üzerinde göstermişim gibi düşünebilirsiniz. Sadece burada ne kadar birim olduğunu göstermek için yazdım. Ve ne oluyor toplamda? Birinci vektörüm 6 birim artı 4 birimde 10 birim olması gerek ve bu vektörüm de 10 birimlik bir vektör olmuş oluyor. Aynı şekilde ben bu vektörümün ters yönde bir vektör çizecek olsaydım o zaman da ne olurdu onu da çizelim. O zaman bu ikisinin toplamından benim oluşacak olan vektörüm ki ben bunu taşırsam buraya. Gördüğünüz üzere burada olan bir vektör yani 2 birimlik bir vektör olmuş oluyor. Yani aslında ben buradan 6 eksi 4 olarak 2 sonucunu bulmuş oldum. Yani o zaman şunu unutmuyorum. Eğer bu vektörümün yönü ters yöndeyse bu vektörün yönünü burada belirtmeyi es geçmiyorum ve o yüzden de eksi 4 olarak ifade ediyorum ve sonucu olarak da 2 birim vektörü elde etmiş oldum. Ve o vektörümü de ayrıyeten bir yerde çizecek olursam şu şekilde örnek verebilirim. Peki bu vektörlerim arasında farklı bir açı varsa o zaman nasıl? Veya bu vektörlerim böyle birbirlerine aynı doğrultuda değilse, farklı doğrultularsa o zaman nasıl çözeceğim? Onları da göstereyim. Taşıma işlemlerini aynen devam ettirip birinci vektörümü 4 birimlik çizerim. İkinci vektörümü de burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Birinci vektörümü çizdikten sonra bunun bitiş noktası olan şu noktanın diğer vektörün başlangıç noktasıyla bitişik olması gerekiyor. Yani zincirleme bir durum oluşacakmış gibi düşünün. Yani aslında bu uç ucu eklemenin diye isimlendirilmesinin nedeni bu. Eğer bu doğrultuda ve bu şekilde zincirleme olarak yapabilirseniz siz bu vektörlerin bileşke vektörünü şu şekilde
Birincisinin başlangıç noktasından ikincisinin bitiş noktasına doğru yazabilirsiniz. Ama eğer vektörünüz sizin bu şekilde değil de böyle bir şekilse o zaman bu vektörünüzün siz bileşke vektörünü bu şekilde çizemezsiniz. Bu hatalı gösterim olur. Bu hatalı. Bu da R bileşke vektörü. Şimdi burada bir şey daha fark etmeniz lazım. Özel bir üçgen aslında bu. Çünkü eğer buradaki açı ben 90 derecelik açı dersem, burası 3 birimse, burası da 4 birimse, 3, 4, 5 üçgeninden ben burada geometri kullanarak R'nin aslında 5 birimlik bir vektör olduğunu bulabiliyorum. Bununla ilgili birkaç tane daha örnek yapalım. Bu dik üçgenli durumken peki ben bu aradaki açı daha fazlaysa nasıl sonuca ulaşacağım? Yani birinci vektörüm bu şekilde, ikinci vektörüm de bu şekilde çizildiyse, hatta bunu soru içerisinde bu şekilde verip arasındaki açıyı şu şekilde 120 derece verdiyse ve ben bunların buranın 5 birim olduğunu biliyorsam, buranın da 7 birim olduğunu biliyorsam, ben buradaki bileşke vektörü ki onu da çizeyim. Nasıl bulacağım? Bunu bulmanın bir tane yolu var. O da kosinüs teoremi. Hemen başlık atalım. Kosinüs teoremi şunu vaat ediyor. Eğer iki kenarı biliniyorsa ve o iki kenarın arasındaki açı da biliniyorsa, üçüncü kenar kosinüs teoremi ile bulunabilir. Bu teoremin formülü de şu şekilde. Ben buradaki R olarak yazarsam, R'nin büyüklüğü olarak göstereyim. Eşittir. Şuradaki örnek üzerinden yazacak olursam 7'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 5 çarpı kosinüs 120. Peki ben bunu üçgen üzerinde gösterecek olursam ki onu da not etmeniz için gösteriyorum.
Evet, bu üçgende burası atıyorum 40 derece olsun. Burası A, burası B, burası C kenarı olsun. Ben bu açının karşısındaki olan kenarı bulacaksam A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 B C çarpı cos 40 olarak yazarım. Ve ben bunun karşısındaki C kenarını bulmak istiyorsam o zaman da C kare eşittir B kare artı A kare eksi 2 çarpı B çarpı A çarpı cos 70 olarak yazarım. Eğer aynı şekilde burası 70 derece ise karşısındaki kenarı bulmak istiyorsam o zaman da B kare eşittir A kare artı C kare eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı cos 70 olarak tekrardan yazarım. Bu kosinüs teoremin formülüydü. Şimdi de ikinci yöntem olan paralel kenar yöntemine bakalım. O da aslında kosinüs teoremiyle ilgili bir yöntem. Bu birinci vektörüm olsun. Diğer vektörüm de şu şekilde gösterilsin. O zaman ben bu iki vektörümün toplamasını yapacakken ne demiştik? Aslında bu iki vektör şu şekilde veya buradan bir çizgiyle R bileşke vektörünü olarak çizemem. O yüzden ben bu vektörümü paralel kenarmış gibi düşünüp şuradan köşegenini hesap ediyormuş gibi düşünebilirim. Bu da aslında bir kosinüs teoremine benziyor. Yani burası A ise burası B ise aslında şurası da B olacağı için ben bu C kenarını eğer burası 120 dereceymiş gibi düşünürseniz veya 150 fark etmiyor. Ben bu C kareyi aslında ki bunun da aslında R bileşkenin ifadesinin olduğunu biliyorum. A kare artı B kare eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı cos 120 olduğunu biliyorum. Bu da paralel kenar yöntemi. Evet. Daha sonrasında bulmamız gereken şey burada aslında cos 20'nin nasıl bulunduğu. Bunu da trigonometrik ifadeler içerisinde koordinat sistemini bir sonraki ders işleyeceğiz.